Selamlar herkese. Her Yer 2 Bilet kanalında ben Niyazi. Ben Betül. Bugün İspanya Endülüs gezimizin 5. bölümünde Sevilla'dayız. Bir önceki bölümlerimizde Cordoba'dan başlayarak Granada, Setenil, Ronda ve Malaga'yı gezmiştik beraber. Açıklamalarda onların linklerini de bulabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki hesaplardan bizleri takip etmeyi unutmayın. O zaman Sevilla gezimiz başlasın. Başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıp ilk durağımız olan Sevilla Fashion Outlet'e uğruyoruz. Ardından Endülüs turumuza Cordoba'dan başlayarak Granada, Setenil de las Bodegas, Ronda, Malaga ve son olarak Sevilla'yı keşfederek devam ediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Günaydın herkese arkadaşlar. Otelden çıktık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Onun için Bir yer bulduk, oraya bakacağız. Bakalım, beğeniriz umarım. hadi bakalım. Evet Dökücü. Şu an içeri giriyoruz. Bakalım nasılmış. Oo, içerisi de bayağı bir yoğun. Oo, kalabalık. Umarım yer bulabiliriz. Evet arkadaşlar, siparişlerimiz geldi. Evet, çok güzel görünüyor. Güzel gözüküyor. Şu an başlıyoruz. Hadi bakalım, tadım yap. Böyle avokadolu olan tadına bakıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Afiyet olsun hayatım. Ekmekleri çok güzel bu arada. Burada birçok çeşit var. Bence gelince memnun kalırsanız. Evet, güzel gözüküyor. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi mekandan çıktık. İçeride çok gürültü vardı. Kahvaltı doyurucuydu gerçekten ve beğendik. Evet, beğendik. Tavsiye ederiz. Buraya geldiğinizde değerlendirebilirsiniz. Biz devam edelim. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, burada alışveriş yapmak için Sio Donel Caddesi'ni tercih edebilirsiniz. Zara var, Kiko, Mango vesaire. Flying Tiger var şu arada. Burada H&M falan da var ileride. Geldiğinizde bakarsınız. Roma döneminde Hispalis olarak kurulan Sevilla, yüzyıllar boyunca Vizigotlara, Müslümanlara ve Kastilyalılara ev sahipliği yaptı. Endülüs döneminde İşbirliği adıyla bölgenin en önemli şehirlerinden biri haline gelen Sevilla, Giralda ve Alcázar gibi eşsiz eserlerle zenginleşti. 1248 yılında Kastilya Krallığı tarafından fethedilen şehir, Amerika'nın keşfinden sonra İspanyol İmparatorluğu'nun ticaret merkezi oldu. Bugün Sevilla, Endülüs'ün tarihini, kültürünü ve mimari mirasını en iyi yansıtan şehirlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi Sevilla Katedrali'nden içeri girdik. Biletlerimizi biz burada online aldık. Normalde gişeden alınabiliyor. Gişeden alırsanız 14 euro, online alırsanız 13 euro gösteriyor ama 1 euro da kişi başı hizmet bedeli ekliyorlar ve aynı fiyata geliyor. Ama biz zaman kaybetmemek için yine telefondan online aldık. Önden almanızı tavsiye ederim. Yoğun sezonlarda belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hadi biz içeri girelim. İçinde bulunduğumuz Sevilla Katedrali 1401 yılında eski bir caminin üzerine inşa edilmeye başlanmış ve 1506 yılında inşası tamamlanmış. Öncesinde 12. yüzyılda burada bir Almohad Camii bulunuyordu. Camiden geriye Giralda Çan Kulesi ve portakal ağaçlarının bulunduğu bir avlu kalmış sadece. Onun dışında her şey yenilenmiş diyebiliriz. Burası dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biri ve 1987'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Yeni dünya kaşifi Christoph Kolomb'un mezarı da burada bulunmaktadır.
Evet, şimdi kulesine çıkacağız katedralin. Kule sırasına girdik. Şehri de panoramik olarak görebiliriz oradan. Evet, bakalım çıkış inşallah çok yormaz bizi. Aldığımız bilete dahil kuleye çıkışta. Tırmanışa başlıyoruz. Bakalım birazdan. Evet. İçerisi gerçekten bu arada büyükmüş hayatım. Evet, şu an tırmanışa başladık. Evet. Ama korktuğumuz Buraları gibi değil. böyle yokuş gibi yapmalarının sebebi zamanında buradan atlarla insanlar geçebilmesi içinmiş. Biliyorsunuz az önce anlatmıştım. Burası eskiden caminin minaresiymiş. O zamandan bu şekilde kalmış. Kata kadar bir kat çıktık galiba. En son kaçta hatırlamıyorum. Yukarıda çanlar. Ama bayağı yorucu bu arada. Evet. Nefes nefese kaldık Ama yani. merdiven çıksak daha zorlanırdık, o net. Evet. En azından rampa biraz daha şey ve bazı yerlerde de pencerelerin önüne böyle oturma yeri yapmışlar. Şöyle bakalım biz de. Evet arkadaşlar, şu an kuleden iniyoruz. Evet. Güzeldi bence. Evet çıkmaya değerdi. Çok zor değil yani. Ki buraya gelince zaten çıkmak lazım. Şu an çok karanlık burası. Evet, aşağı inerken de bir mola verdik. Bir anda inen insanları görebilirsiniz. Koşarak inenler de var. Evet. Bir yerden sonra ayakları zorluyor. Acele etmemek lazım. Katedralin içinde bulunan görmüş olduğunuz Kristof Kolomb'un mezarı ilk bakışta alışılmış mezarlardan farklı görünüyor. Çünkü mezar yerde değil, 4 figürün omuzlarında taşınıyor. Yaygın bir rivayete göre bunun nedeni Kolomb'un hayatının son yıllarında İspanyol kraliyeti ile yaşadığı anlaşmazlıklarmış. Ancak tarihçiler mezarın bu nedenle tasarlandığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Gerçeği ise şu şekilde: bu anıt Kolomb'u onurlandırmak için 1899 yılında yapıldı. Tabutu taşıyan 4 figür ise Kastilya, Leon, Aragon ve Navarra krallıklarını temsil ediyor. Böylece Kolomb, İspanya'nın keşifler çağındaki yükselişinin ve Amerika'ya yapılan tarihi yolculuğun sembolü olarak gösteriliyor. Evet, camiden geriye kalan avluda burası oluyor. Portakal ağaçları. Arkada da bir tane çeşme var. Arkamda görmüş olduğunuz kule Torre del Oro, altın kule anlamına geliyor. Burası Alcazar'ı çevreleyen surların bir parçası aynı zamanda. Şu an içinde denizcilik üzerine yapılmış bir de müze var. Yolunuz düşerse gelirsiniz, bakarsınız. Biz buradan gezmemize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kulenin hemen yanında görmüş olduğunuz kanal. Kanal 13. Alfonso. Onun üstünde de kano yapıyorlar. Yürüyüş alanları var. Çok güzel
Gelin hep birlikte yakından bakalım. Şu anda Plaza de España'dayız. Burası Sevilla'nın en ikonik ve en fotojenik meydanlarından birisi. Yarım daire şeklindeki görkemli yapısı, ortasındaki havuzu ve köprüleriyle şehrin en ziyaret edilen noktalarından birisidir. Bu meydan 1924 yılında düzenlenen Ibero-Amerikan Fuarı için inşa edilmiştir. Meydanın önündeki küçük kanalda böyle sandal turları yapabilirsiniz dilerseniz. Biz daha önce Madrid'de bu tarz bir sandal gezisi yapmıştık. Çok keyifli oluyor. Şu an burada yapmayacağız ama. Meydanda ayrıca bu yarım daire şeklindeki kısımda İspanya'nın 48 ili için seramiklerle döşenmiş oturma bankları ve o illerin haritaları mevcut. Geldiğinizde mutlaka bakarsınız, fotoğraf çekinirsiniz. Şimdi meydandan güzel karelerle sizi baş başa bırakıyorum. Evet, Niyazi de buraya oturdu. Çok Malaga'ya. Biliyorsunuz bir önceki rotamızda Malaga'daydık. Evet arkadaşlar, izlemeyenler Malaga vlogumuzu da izleyebilir bu arada. Evet, Malaga vlogumuzu izleyin lütfen. Evet arkadaşlar, akşam yemeği için bir tane pizzacıya geldik. Taze taze yapıyor, hoşumuza da gitti. Çok acıktığımız için çekmeyi unuttuk açıkçası. Şu an işte gösteriyorum. İnceliğinde hamuru da gayet güzel. Lezzetli, tavsiye ederiz. Evet. Sırada gözüküyor zaten şu şekilde. Gayet güzel. Afiyet olsun. Sevilla'da ikinci günden herkese selamlar. Selamlar. Şimdi otelimizden çıktık. Otel hemen şu arkada görmüş olduğunuz yer. İsmini yazarım. Çok merkezi bir konumda. Biz memnun kaldık. Evet. Kahvaltısı da var. Kahvaltısı ama ücretli 14 euro. Biz dışarıda yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi yine dün gittiğimiz yere gideceğiz. Evet, çok beğendik. Dün de söylemiştik arkadaşlar. Oraya gidelim tekrardan. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, siparişlerimizi verdik. Bu sefer yumurtalı, avokadolu omlet söyledim. Evet, scramble ekli. Dün söylediğimizden Yine söyledik. klasik. Ben şaşmak istemedim. Ve portakal suyu söyledik. Üst taraf arkadaşlar yumurta. Güzel. Beğendim yumurtasını. Lezzetli. Bu arada ekmeğini soruyor. Beyaz mı istiyorsunuz? İşte çavdarlı mı? Evet, altındaki ekmeği Altında da sorarak. ekmek şöyle göstereyim. Gayet güzel. Afiyet olsun hayatım. Şu üstündeki de filizler soğan tadı veriyor yani. Taze soğan. Bu zaten çok güzeldi. Tavsiye ederiz gelirseniz. Buraya bence uğrayabilirsiniz. Kesinlikle uğrasınlar. O zaman afiyet olsun. Alcazar Kalesi'ne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Evet arkadaşlar, şu an Alcazar kapısından içeri girdik. Biz biletlerimizi online'dan almıştık.
Kişi başı 15,5 euro ödedik. Bu arada her pazartesileri ücretsiz girilebilen saatler mevcut ama 2 ay öncesinden bakmanızı tavsiye ederim. Yoksa yakın tarihte bitiyor o ücretsiz biletler. Onun dışında Alkazar kelimesi Arapça Alkasır'dan gelmektedir. Burası 10. yüzyılda Endülüs Emevileri tarafından inşa edilmiş bir saray kompleksidir. 1248'de Sevilla'nın Hristiyanlar tarafından fethedilmesinden sonra İspanyol kralları tarafından kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde hala İspanyol kraliyet aileleri tarafından sarayın bazı bölümleri kullanılmaktadır. Hadi hep beraber içeriği gezelim. Alkazar'ın en etkileyici yanı farklı medeniyetlerin mimarisini aynı çatı altında buluşturmasıdır. Sarayın içinde gezerken ilk dikkat çeken detay duvarları ve kemerleri süsleyen ince geometrik desenler ile Arapça yazılardır. Özellikle Patio de las Doncellas adı verilen avlu, yansıma havuzu, simetrik bahçeleri ve zarif kemerleriyle Endülüs mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul edilir. Sarayın en görkemli bölümlerinden biri olan Salon de Embajadores yani Elçiler Salonu ise altın renkli ahşap kubbesiyle öne çıkar. Bu kubbenin gökyüzünü ve evreni simgeleyecek şekilde tasarlandığı düşünülür. İç mekanlarda kullanılan renkli seramikler, oyma alçı süslemeler ve sedir ağacından yapılmış tavanlar da dönemin ustalarının sanat anlayışını gözler önüne serer. Real Alkazar'ın bahçeleri de sarayın ayrılmaz bir parçasıdır. Portakal ve limon ağaçları, havuzlar, çeşmeler ve gölgelikli yürüyüş yolları Endülüs bahçe kültürünün günümüze ulaşan en güzel örnekleri arasında yer alır. Bu nedenle Alkazar sadece bir saray değil, İslam ve Hristiyan dünyalarının sanat anlayışının buluştuğu yaşayan bir mimari şaheser olarak kabul edilir. İçeri gezerken biraz yorulduk. Biz de kafeteryasına gelip bir şeyler içelim dedik. Kahve aldık. Bir tane americano, bir tane de cappuccino aldık. Americano 2.60, cappuccino da 4 euro. Bir sürü yiyecek falan da var, tatlı da var. Geldiğinizde siz de bir uğrayıp soluklanabilirsiniz. Biz hava biraz esiyor diye böyle iç kısmında revatlı bir yer vardı. Oraya oturduk. Dışarıda da bir sürü masalar var. Öyle bilginiz olsun. Alkazar'ın bahçelerini gezerken seramiklerle işte bir bank bulduk, oturduk. Buraya en az 2 saat ayırırsanız bence iyi olur. Hatta daha fazla da ayırabilirsiniz. Hava güzelken buralarda oturmak çok keyifli çünkü. Evet arkadaşlar, sarayın bahçesi oldukça büyük. Geldiğinizde böyle bir gezersiniz, fotoğraf çekinirsiniz, keyifli vakit geçirirsiniz. Biraz güneşin tadını da çıkarırsanız. Sevilla her daim güneş alabilen bir şehir. Gerçekten şanslılar. Bu konuda biraz imrendim. Bahçeler çok güzel, gezersiniz. Evet arkadaşlar, üst kata doğru merdivenlerle çıktık. Orada bir havuz görüyorsunuz. Oraya da geçeceğiz. Şimdi biz böyle devam edelim. Biraz bahçelere tepeden bakalım. Sağlı sollu bahçeler ve çok fazla büyük havuzlar var. Havuzların içinde kocaman balıklar var. Bir de ördekler yüzüyor üstte de. O balık boyutlarını görünce biz şok olduk. Sudan rengi de gözükmüyor. Biraz yüzeye çıktıklarında gözüküyor. Evet, bahçeler. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Game of Thrones'u izlediyseniz bir bölümü burada çekilmiş ve bu bahçelerin göründüğü bir yer var. Orası da hemen şu turuncu binanın üstü balkon gibi gördüğünüz yer. Oradan hemen bu tarafı gören bir açıyla çekilmiş. Onun görüntüsünü de ekrana bırakıyorum. Ben izlemediğim için bilmiyorum ama sarayın içinde de bir bölümde yine çekilmiş ayrıca. Game of Thrones izleyicileri hemen fark edecektir diye düşünüyorum. Evet, bu balkondan bahçeleri izlemek de ayrıca keyifli.
Biz bayıldık yeşilliğe, portakal ağaçlarına. Gerçekten çok güzel bir saray. Sevilla'ya geldiğinizde mutlaka buraya girip bir vakit geçirin derim. Değil mi? Evet, tavsiye ediyoruz kesinlikle. Devam edelim o zaman. Şimdi yukarıda gördüğümüz havuzlu yere de geldik. Ördekler, balıklar. Buranın hemen üst katıydı bu Game of Thrones bölümü ama oraya çıkış yasak sanırım, kapamışlar yani geçemiyoruz oraya. Evet, biz buradan yavaş yavaş devam ediyoruz artık çıkışa doğru. Evet arkadaşlar, tam şu an 3 saat olmuş. 3 saattir geziyoruz. Dağda bir de hızlı tempoda gezdik bu arada. Evet. Biraz daha yavaş gezsek daha da fazla olabilir. Yavaş yavaş çıkışa doğru ilerliyoruz. Evet, karşıda hemen Giralda Çan Kulesi, Sevilla Katedrali'nin. Bunlar karşılıklı zaten. Sevilla gezilecek yer bakımından bayağı kolay bence. Birbirlerine ayak. çok yakın her şey. Buranın da zaten hemen arka tarafında, yakınında Plaza de España meydanı var. Geldiğinizde çok rahat yürüyerek gezebilirsiniz. Biz onu düşünerek zaten aracımızı erkenden iade etmiştik. Sevilla'ya tekrar havalimanından gelmiştik. Siz de gelmeyi düşünüyorsanız eğer bu şekilde bir plan oluşturabilirsiniz. O zaman biz devam edelim. Arkamda görmüş olduğunuz bina Batı Hint Adaları Genel Arşivi. İçeride ne var derseniz arkadaşlar, coğrafi keşifler zamanında toplanan belgelerin olduğu söyleniyor. İçeriye giriş ücretsiz ama pazartesi günleri burası kapalı. Geldiğiniz zaman saatlere ve günlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gelin hep birlikte bir bakalım. ...1785 yılına kadar Valladolid, Madrid, Kadiz ve Sevilla'da dağınık halde bulunan evrakları toplamak amacıyla Genel Hint Adaları Arşivi olarak burası yapılmış. Amerika ve Asya'daki İspanyol kolonileriyle alakalı belgeler de hatta buraya gönderilmiş. O belgeler de şu an bu binanın içerisinde muhafaza edilmekteymiş. Bu arada kutuların içleri boş. Muhtemelen çok değerli belgeler olduğu için onları daha güvenlikli bir yerde koruyorlar. Evet, Sevilla'ya gelmişken bir flamenco gösterisi de izlemek istiyoruz açıkçası. Şu an içeri girip bilet alacağız. Hadi bilet alalım. Şimdi biletlerimizi aldık. Saat 5 seansını seçtim ben. 5, 7 ve 8.45 olarak 3 seans var. Ve 3 tane de fiyatlandırma var. Fiyatlandırmalar şu şekilde. En ön koltuklardan alırsanız premium diye geçiyor. Ve yanında da bir içki dahil 35 euro. Ondan sonraki koltuk general diye geçiyor. 26 euro. İçki yok. Herhangi bir şey yok. Bir sonraki en arkalara doğru koltuklarda 23 euro. Onlar da promotion olarak geçiyor. Ben orta kısımlardan aldım. Normalde 26 euro kartlı ama nakit öderseniz 23 euro. Daha avantajlı oluyor. Gelirseniz eğer bilginiz olsun. Yoğun sezonlarda bence bir gün önceden gelip sonraki güne bilet alabilirsiniz. Hadi biz devam edelim. Evet arkadaşlar, gezimizin son gününde gitmeden Sevilla'da da bir churros yiyelim dedik. Ve 7000 küsür puanlı bir yer bulduk. Şu an churros çıkmasını bekliyoruz. Saat 4'ten sonra çıkıyormuş. Buradaki restoranlarda şöyle bir şey var. Belirli bir saat arasında servis yapmıyorlar açık olsa bile.
Biz mesela buraya 3.30 gibi gelmiştik. Garson dedi ki 4'ten sonra churros servisimiz başlıyor dedi. Tamam dedik biz de. Şu an churrosumuzu bekliyoruz. Sıcak sıcak çıkacak. Bir de fark ettiğimiz bir şey var. Normalde biz hani çikolata sosunu atıyorum bir tane alıyoruz. Ama herkes ekstra çikolata sosunu fazla alıyor. Churrosu az alıp herkes böyle kaşık kaşık çikolata sosu yiyor. Geldiğinizde hani ona dikkat edebilirsiniz. Farklı gelebilir. Biz şimdi churroslarımızı bekliyoruz. Evet, buradaki çalışan gitti geldi sordu bize kaç tane istediğimizi, şaşırdı. Çünkü burada porsiyon şeklindeymiş ve bir porsiyonda böyle 5 adet var. Mecbur biz de bir porsiyon aldık. Malaga'da yediğimizde adetle yiyebiliyorduk. Burayı da öyle zannetmiştik. Yazmıyor çünkü hiçbir yerde. Sizin de bilginiz olsun gelirseniz eğer. Ve şu an sıcak sıcak çıktı. Oraya da bakayım. Hadi bakalım bir tadım yap. Bakayım bir şöyle. Ses buraya kadar geldi. Kıtırtı. Çikolata sosuna bak hayatım. Çikolata sosu Biraz bayağı daha yoğun gibi. Yani yoğun mu cıvık mı? Bayağı şey olarak sıcak o da. rengi daha koyu. Şöyle tadına bakabilir miyim? Puding gibi aynı. Şöyle yapayım çünkü çikolata sosu bayağı sıcak gibi geldi bana. Sıcak sıcak yemek istiyorsanız tam 4'te buraya gelin. Bence çok lezzetli. Malaga'daki gibi bu arada. Onunki gibi lezzetli. İki yeri de tavsiye ederiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Benim normalde churros'la aram çok yok ama ben bile çok beğendim. Hatta Malaga'dakinden daha çok beğendim. Bayağı lezzetli, kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya yolunuz düşerse uğrayın. Biz buradan yedikten sonra artık yavaş yavaş Flamenco'ya geçiyoruz. evet, oraya doğru geçelim. Evet hayatım, gösteriyi beğendin mi? Ben çok beğendim. 1 saat aralıksız gösteri yaptılar. Gerçekten çok güzel dans ediyorlar. Böyle izlerken şaşırdım, büyülendim. Bence gelmişken mutlaka izleyin. Yani bizim gittiğimiz yer olmasa da başka yerlere de gidebilirsiniz. Her yerin güzel yaptığını düşünüyorum. Evet, tavsiye ediyorum ben de. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Metropol Parasol'ün önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz yapı mantar şeklinde ve bu yapının en üst kısmında da şöyle gösterirsen hayatım yürüyüş yolları var. Bu yürüyüş yolunda şehri panoramik olarak görebiliyorsunuz. Tabii ki burası ücretli, 16 euro ücreti var. Arzu ederseniz geldiğinizde siz de görebilirsiniz. Biz şimdi artık buradan kaldığımız yere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, İspanya Endülüs gezimizin son bölümü olan Sevilla gezimiz de burada sona eriyor. Evet arkadaşlar, videomuza beğeni ve hype'lamayı unutmuyoruz. Aşağıdaki hesaplardan bizleri takip ederseniz mutlu oluruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Fatih Premium Car Care sundu.